Şimdi üçüncü işarete mektubat-ı semedaniye diyelim. Mektup yazma bir hal işidir aslında, değil mi? Mesela şimdi ben askere gittim. Şehirdeki dostumu özledim. Ben ona mektup yazdım öyle. Mektupta ben neyi anlatmak istedim? Kendi halimi anlatmak istedim. Bir mektup yazdım ve ben askerde bu durumdayım diye onları anlattım. Sen cevap olarak ne yazdın? Ey teyzemin oğlu, merak etme, ben de bu haldeyim. Anan böyle, bacım böyle, bunlar iyi. Çocuk bu şekilde. O da kendi halini anlattı. Yani mektup aslında bir hal anlatma çeşidi. Samet'e bakalım. Samet'te şöyle bir hususiyet var. Samet, yani onun hiçbir şeye ihtiyacı yok. Her şeyin ve herkesin ona ihtiyacı var. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Yani peki bana mektup göndermeye ihtiyacı var mı? Ona da ihtiyacı yok. Bak çok ilginç bir lütuf ha bu. Şimdi ben askerde Ömer'e mektup göndermeye ihtiyacım var mı? Var aslında yani. Bu hissi bir şey Ömer. Askerde adamlar o mektupları ne kadar çok yazarlar. Eski adamlar hala mektup yazarlar. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin böyle bir ihtiyacı var mı, mektup gönderme ihtiyacı? Yok. Olmamasına rağmen neye binaen gösteriyor? Şuunata binaen. Nedir o şuunat? Semadaniyet. Yani onun hiçbir şeye ihtiyacı yok. Evet. Ama her şeyin ve hepimizin Allah Azze ve Celle'nin kendine ihtiyacımız olduğunu Allah biliyor. Bu yüzden hikmeti iktiza ediyor. Bu yüzden merhameti iktiza ediyor. Bizleri düşündüğünden, hani padişah böyle tahta çıktığında ulufe dağıtır ya. Düşünür mü? Bu adam iyidir, bu benim kötüdür, bu adam şunlardan da düşünmez değil mi? Ne yapar? Herkes ulufeyi dağıtır. Allah Azze ve Celle de mektubu Samadaniyede aynı şekilde padişahın tahta çıkıp ulufe dağıttığı gibi hepimize ihtiyacımız olmasına binaen kendini daha iyi tanıyalım, kainata geliş amacını daha iyi anlayalım diye sürekli gözümüzün önünde baharı yaratması, hücreleri yaratması, kendi vücudumuz üzerindeki onarım faaliyetleri, bu ve bunun gibi şeylerin her birini bizim ihtiyacımız var diye mektubatı Samadaniye şeklinde bize sunmuş. O zaman portakal bu nevden bir mektup mudur? Evet. Benim size ve portakala ihtiyacım yok ama sizin benim bu mektubuma ihtiyacınız var. Peki ben o portakalı alsam, hart yiyip şöyle bir de basket atayım diye çöp kovasına sallasam, bu mektubu doğru okuma şekli olur mu? Olmaz. O mektubu doğru okuma şekli nedir? Allah namına alacağım, Allah namına yiyeceğim, birine vereceksem de Allah namına vereceğim. Ancak bu şekilde ona mektup özelliğini gösterebilirsin. Öteki türlü sizler bana mektup gönderseniz, ben de o kağıtların her birisini alsam, mangalın altına odunlar tutuşsun diye kağıt koysam, siz de bundan haberdar olsanız üzülmez misiniz? O kadar duygularımızı yazdık içinde, o kadar mesaj yazdık içinde. Adrese teslim ismini yazdık üstüne. Sen o mektuba nasıl olur da böyle davranırsın diye insan üzülürdü. Mesela bir elmada mana ne olabilir ki? Ne olabilir? Senin buna ihtiyacın var. Evet, belki hayatta kalmak için ihtiyacın yok. Ama benim zenginliğimi tanıman için ihtiyacım var. Gönlünün hoş olması için senin bu elmaya ihtiyacın var. Senin gönlün o kadar farklıdır ki bazen sadece elma versem hoş olmaz. Mesela dün manava girdim, ben sadece elma mı aldım? Yo, elma almadım bile. Ne aldım? Çilek, muz, erik. Tek çeşit niye almadım? Demek ruhumda bir ahenk var yani. Ya benim canım şöyle muzun yanında çilek de olsun. Demek benim ruhum tek mektupla da yetinmiyor. Bak kendini böyle tanı. İş dünyana bak. Ben oradan tek çeşit alıp da çıkabilirdim. Ama öyle olmadı. Hatta bir de hayalde ne vardı? Armut, elma, portakal vardı değil mi? Tek çeşidi de yetmedi. Yani benim mektuba açlığım var, açlığım. Ama Allah'ın bana hiçbir gönderme zorunluluğu yok. O yüzden mektubat-ı samadaniye. Benim ihtiyacım olan ama mektup sahibinin onu bana göndermeye ihtiyacı olmayan ve sürekli istediğim kadar o mektuplardan okusam bitmeyen. Her okuduğumda ayrı ayrı manalar çıkan. Şimdi ben bugün elma yedim, yarın yedim, öbür gün yedim. Yarın bir gün o elma bende bir açılsa. Çok sevdiğiniz bir zatı düşünün böyle. Yavuz Sultan Selim Han kabrinden çıkmış gelmiş oturmuş şurada. Her birimize de birer elma veriyor. Koca hünkâr ya. Ben o 30 saniyede yesem alacağım lezzet o kadar elmadan, 30 saniyelik. Ama ya Yavuz Sultan Selim Han gibi bir zat. Yani bizi de bir adam bilmiş. Tutmuş bize o elmayı hediye ikram göndermiş desek biz o elmayı yememekten daha fazla lezzet alırız. Alır saklarız bir köşede. Hatta mumlarız ederiz böyle elmaya bir şey olmasın diye. Çocuğumuza, torunumuza, torbamıza her birine saklarız onu değil mi? Bak koca sultan ya. Bize adam bildi de bize elma gönderdi diye. Demek bazen bir şeyin mahiyetini anladığında yememek yemekten daha fazla lezzet veriyor. Demek mün'imi düşünmenin lezzeti nimetin lezzetini geçiyor aslında. İşte geçtiği an mektubu doğru okumuşsun demektir. Mektubun manası bu. Elmada, portakalda, armutta, koyunda. Ya çok ilginç bir şey değil mi ya? Yani sen onu köşede bayırda yatırıyorsun. Taşlıkta, otlukta yatırıyorsun. Yediye saman veriyorsun. O da senin ona saman verip böyle davranmana karşılık akşam böyle şöminenin başında keyifle yemen için dana bonfile oluyor falan. Antrikot oluyor. Ne var başka? Trikot. Kuzu tandır oluyor. Bir gün fırında pişiyor, pöçük oluyor yani. Senin o verdiğin samana razı geliyor. Şimdi bunda bir mektup var mı yok mu Allah aşkına? Bu belli bir mektup ya. Bu kendinin olsa bana böyle yapmaz yani. Beni alıp çevirip bugün de sıra bende deyip beni tandır yapması lazım. Bunun sahibi var, sahibi. Bana mektup yollamış. Al bunun sütünü iç, yününü kırp. Bugün izledim de yün kırpılışı. Adam yatırıyor böyle. Kuzu da yani Allah Allah sanki talim etmiş. Şimdi bu kadar özellik verecek sana ya. Allah Allah sütünü verecek, etini verecek, yününü verecek. Sen onun yünüyle yastıkta yatacaksın. O senin tekmenle ahırda yatacak. Ya kendi iradesi buna hiç müsaade eder mi? Yok. Belli bu mektup biri tarafından bana bak bunları oku, bunları anla. Ne hikmetler için sana gönderiyorum.
İyice bil diye biri bana göndermiş. Besbelli bu yani. Şimdi ben o göndermişken o kuzuyu alsam, ateşte çevirsem mektup sahibine ne olur? Ben bunun için mi gönderdim der mi demez mi? Diyecek işte. Onun diyeceği güne de ahiret günü diyoruz işte. Bu da aslında neye baksak bir mektubatı semadaniye hükmüne geçiyor. Her birinin mesajları ayrı ayrı. Her birinin bize anlatmak istediği şeyler, çeşitler ayrı ayrı. Şimdi böyle kelime kelime güzel düşünmeniz lazım. Bismihi Subhanehu. Üçüncü işaret. İsmi ferdin tecelli azamıyla. Şimdi bu kelimeler böyle okunuyor ya. Önce dikkatini toplaman lazım. İsmi fert deyince böyle gökyüzünden başlayıp her yeri boyayan bir tecelli düşün. Ama öyle bir düşün ki elmaya geliyor, senin saçının ucuna, kaşının gözüne de geliyor. Evindeki böyle duran mobilyaya da geliyor. Orada da bir tecellisi var ya. Böyle tane tane ciddi tefekkür edersek bunlar bize yadigar kalır. İsmi ferdin tecelli azamıyla kainatı birbiri içinde hadsiz mektubat-ı samedaniye hükmüne getirip Kainat bu çeşit. Birbiri içerisinde bir mektup. Bir çeşidi bir çeşitten, bir mektubu bir mektuptan, karıncayı insandan, insanın gözünü güneşten, güneşi çileğin kırmızısından, çileğin kırmızısını havanın oksijeninden, azotundan, havanın azotunu bulutun yıldırımından, bulutun yıldırımını havanın sıcaklığının değişmesinden koparma ihtimaliniz var mı? Hiçbirinden kopamazsa her biri iç içe girmiş mektup ve mektuplar hükmündedir. Yani hepsine toplu baktığında bir mesaj, her birine tek tek baktığında bir mesaj, ikili üçlü kombinasyon alıp baktığında da ayrı bir mesaj veriyor. Bunun her bir mesajını anlaya bir yerden sonra salihler zümresine gideriz. Bir yerden sonra sıralamayı karışık söylüyorum. Evliyalar zümresine gideriz. Ne demek evliya? Allah dostu değil mi? Bir yerden sonra mukarrebinler zümresine gidersin. Bir yerden sonra belki o manayla yaşayıp o manayla öleceğinden şehitler zümresine gidersin. Bir yerden sonra bildiğimiz en yüksek zümrelerden olan sadıklar zümresine, doğrular zümresine gidersin. Bir yerden sonra ne olur başka? Evet, alimler diyebiliriz, asfiyalar diyebiliriz, değil mi? Öyle gidebilir ama bunlar neye bakıyor? Bu manaları anlamaya bakıyor. her mektupta hadsiz hatemi vahdaniyet ve pek çok mührü ehadiyet basılmış gibi her bir mektubun kelimatı adedince ehadiyet mühürlerini taşıyor ve o mühürlerin adedince katibini gösteriyor. Ne demek nihai amaç Akif? Son amaç. Yani bu dersleri aldın da gayen nedir? Menzilin nedir? Varmak istediğin yol nedir? Şudur. Bu talim-i esma derslerini alıp bizim marifetullah donanımına erdirmek istiyor. Sen bu donanıma erdiğin anda artık kainatta nereye baksan senin için bir talim-i esma dersi olur mu? Üstad Hazretleri bu yazıları çiçek böcek bahçelerinin içerisinde yazmamış. Eskişehir hapishanesinin karanlık, kör, dilsiz, sağır zindanların içerisinde yazmıştı. Demek ki talime esmayı bir insanın böyle bir kabiliyeti kazanabilmesi için illa çiçek böceğin içerisinde de olmasına gerek yok. Eskişehir'in zindanlarında da Üstad Hazretleri gibi o manayı aç olsa insan bunu elde edebilir. Demek bizim bu dersleri almamızdaki nihai amaç marifetullah donanımını elde etmek. Ancak böylelikle insan ahiret aleminde perdesiz muhatap olacağı esmaya sebeplerle perdeli dünya hayatında muhatap olabilecek. Marifetullah donanımının önemini anladın mı? Ahirette o esmalara perdesiz muhatap olacaksın. Şimdi o esmalara perdeli muhatap oluyorsun. Hani hadiste nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz de öyle haşrolursunuz, diriltirsiniz diyor. Şimdi ben bu dünyada eşyaların arkasındaki esmaları görür, bununla bir ilişki kurarsam, biz bu derslerin umumuna talim esma dersi diyoruz. Bu ilişkiyi kurabilirsem, ahiret alemine gittiğimde de artık eşya bana aracılık etmeden esma ile direkt ilişki kurabilirim. Yani benim bu derslerdeki yine nihai amacım ahireti kazanmaya gidiyor. Ama işte ahirette bunu elde etmenin ön koşulu var. Dünyada eşya ile esma arasındaki bağlantıyı kuramayınca ahirette de sana bu verilmeyebilir. Dünyada kurunca ahirette bu payeyi elde edebilirsin. Esmanın sahibine muhatabı has olabilecek bir kıvama gelip ahseni takvim. Ne demek ahseni takvim? En güzel kıvam. Sırrına erecek. Yani bir insanın ahseni takvim denen Kur'an'ın beyanıyla en güzel kıvama erebilmesinin birinci şartı yine talim esma dersleri oluyor. Bir insan mevcudadı, eşyayı arkasındaki esma cihetiyle okuyamadıktan sonra bu kıvama da ermesi pek mümkün görünmüyor. Az önce konuştuğumuz olaylar. Mektup geldi. Acaba içerisinde ne bahsediliyor dedik ya. Bu aslında eşyanın arkasındaki esmayı okuma hadisesi demek yine. Demek bizim bu talim-i esmada çok önemli nihai hedeflerimiz var. Risale-i Nur bu ahseni takvim sırrının taliplisine bir anahtar ve usul olarak bir kavram öğretir. Bu kavram mektubat-ı samadaniye kavramıdır. Kainatın umumu bu canipten bakılabilir. Örneğin makine diliyle en basit bir toplama işleminin yapılması için ve küçük bir bilginin saklanabilmesi için bir ve sıfırlardan oluşan kodların yazılı ifadesi gereklidir. Şimdi bilgisayar oyunu oynayan var mı hiç? Ömer şöyle yaptı yani. Yazmış artık oraya geçmiş yani. Var mı Ömer benim de anlayabileceğim oyunlardan? Var abi Mario.
Tamam Mario dedik. Tamam. Hani Mario'nun o hopladığı zıpladığı şey var ya, yuvarlak yeşil, ne o? O boru abi. Mesela o boru yazılım dilinde nasıl yazılıyor Ömer? 0 1 1 0. Duvar da vardı zıpladığı. Evet. Mesela o duvar nasıl yazılıyor? 0 1 1 0 0 0 0 1. Mesela büyüme mantarı geliyor. O mantar nasıl yazılıyor? 1 1 1 0. Şiir gibi. Bak, oyunun içerisinde gördüğün duvar aslında perdenin arkasında yazılım dilinde bir şey ifade ediyor. Mesela şu an bir oyundayız gibi görelim. Hangi oyundayız? Counter. Odalı bölüm seçmişiz. Hepimizde de sadece bıçak var. Kim kimi yerse artık. Gemisini kurtaran kaptan. Akif kesin takım arkadaşını öldürür. Kendi kalesine 3 gol atmış bir adam yani bu. Bir maçta 3 gol. Burası o zaman bir yazılım. Şurada duran bize komut verecek ekran nedir desek 01110 dersin değil mi? Yani senin orada gördüğün eşyanın arkasında bir yazılım var. Mesela şu duvarı şuraya koymak için Sinan ne yapması lazım? Yazılımcının sahibinin. 00010 dedi. Duvarı buraya koydu. Abi duvarı şöyle çevirir misin dedim. Başka bir şey yazdı. Geçen çocuğun biri hayalhanemi öyle nerede yazmış oyun? Minecraft. Yazmış ya çocuk böyle hayalhanemi yap. Benim odayı bile görmedi, nasıl şey yaptı. Böyle oyun yapmış. RDA'yı çizmiş çocuk. RDA'yı. Şimdi o çocuk nasıl çiziyor onu? 0001110'da. Şimdi bu yazılım diliyle bunlar çiziliyor. Aynı şuur ile şu mevcudatın tamamına bakalım. Şu an oyundan gerçeğe geldik. Benim gözümün en alt yapı taşına indiğinde şöyle özetleyelim. Gözümün altında hücreler çıkar. Hücrelerin altında atomlar çıkar. Atom altına indiğinde kuarklar çıkar. Artık bir yerden sonra parçacık hareketi değil, dalga hareketi başlayacak. Kuarkların altına biraz daha indiğimizde bizim esirle karşılaşacağız. Esir. Esirin altına indiğimizde Nuru Muhammedi ile karşılaşacağız. Bu esir maddesi. Transformers filminde bir metal vardı. Her şeye dönüşebiliyordu. Terminator filminde bir metal vardı. Her şeye dönüşebiliyordu. Esir tamamen böyle. Şu elimde bir esir var zannedin. Kaç çeşit madde var şu an elimde? Tek. Bak, tek çeşit. Az önce yazılımda kaç çeşit vardı? 2. Bak çok ilginç bir şey ya. Yazılım dilinde bir şeyleri yazmak için 2 çeşite başvuruyorsun. 011100 diye. Şu an elimdeki yazılım dilinde sadece tek çeşit madde var. Bu esir maddesi belli bir kıvama geldikten sonra göz oluşuyor. Belli komutları aldıktan sonra benim kulağım oluşuyor ve garip oluşuyor. Yani burada da et var ama bu duymuyor, bu duyuyor. Bunlar da ilginç olaylar. Belli komutları alıyor, burun oluşuyor. Burada da et var, bu koklamıyor ama bu kokluyor. Garip bir olay. Elimde bir esir maddesi. Kaç çeşit bir madde var elimde? 1. Belli komutları alınca karınca oluyor. Tek çeşit maddeden bahsediyorum ama. Bu esir maddesi belli başlı komutları aldıktan sonra bu kalemin oluyor, renk de değiştirebiliyor. Rengi nedir onu bilmediğim bir şey, başka renklere giriyor diyorum sana. Çok ilginç bir komut çeşidi bu. Mevcudatın tamamı. Ben burayı komple yaksam, 1 milyar derecede yaksam, kordan başka ikinci bir madde kalır mı burada? Kalmaz değil mi? Çok ilginç bir durum ama. Mevcudatın tamamını yaksam elimde sadece kor kalır. Ben o olayı terse dönüştürsem aslında kordan bizim her birimizde oluşuyor olur. Kor ve şu havada uçan gazlar. O gazlar tam maddeye dönüştüğünde sanki biz oluşuyor gibiyiz. Bu mantaliteden gittiğinde tamamımız belli başlı komutları alarak şu esir maddeden oluşuyoruz Sinan. Sen, ben, karıncası, ceylanı, tavşanı. Bunun o aldığı komutlara esma diyoruz işte. Nasıl duvarın arkasında 01110 diye kodlar olduktan sonra o duvar oluyor. Esir maddesinin arkasında da o esma kodları olduktan sonra Mehmet'in ağzı, gözü, karınca, yılan, çıyan. Bunlar ancak o şekilde oluyor. Burada gördüğün eşya sana bir mektup. Eşyanın altını kazıp indiğinde de bu esma ilişkisini göreceksin. Yani yazılımı göreceksin. Mehmet'i daha iyi tanıyabilmek için Mehmet'in derisini kazıp içinde ne var diye bakmana değil. Eşyanın arkasındaki esmaya bakmana ihtiyaç var. Anladın mı demek istediğimi? Çünkü yazılımları çok ilginç. Mesela garip bir şey daha söyleyeyim. Sürekli artık bizim klişemiz oldu. Bursa'daki 600 yıllık çınar diyoruz ya. Ama ciddi bir örnek yani. 600 yıllık. Dev gibi bir çınar ya. Muazzam bir şey. Mesela ona 10 ton diyelim. Bir gün gittik, toplandık. Sinan verdi ateşi. Ağaç da şurada olsun. Bu ne demek biliyorsunuz değil mi? Yazılım diliyle anlatmama gerek yok. Ağaç şurada duruyor. Şöyle bir çınar ağacı işte. Şuradan köklesem, ateşi versem 10 tonluk ağaca. Aradan 3-5 saat geçse ağacın tamamı küle döner. Külleri tartsan kaç ton eder? Ne tonu ya? 2 kilo anca eder. 10 tondan hadi 10 kilo diyeyim. Bizim orada derler ya babaya hayrına. 10 ton ağaç 10 kiloya döndü. Nerede bu? Havaya karıştı. Bak çok ilginç bir olay değil mi? 10 kilo kaldı ya. 9 ton. 990 kilo nerede? Havaya karıştı. Ne olarak? Enerji olarak havaya karıştı. Şimdi filmi terse çevirelim. Şu kadarcık filiz oluyor bu kadar ağaç. Filmi terse çevirdiğinde belli başlı şeylerin nereden alıyor? Kimisini de havadan alıyor işte. Her biri topraktan değil yani. Az önce gözünüzün önünde 9 ton 990 kilo enerji olarak havaya karıştı. Çok garip değil mi olay? Var mı bu kadar kiloyu böyle havaya kaldırabilecek? Az önce kaldırdı işte bir ateş. Orada maddenin arkasını kassan bir enerji çıkacak. Enerjinin arkasını kassan ne çıkacak? Gene esma çıkacak. O enerjinin de ham maddesi esir maddesi oluyor yine. Esir çok ilginç bir şey yani öyle. Ben Allah Azze ve Celle'nin bir mektubu olarak incelemek için bir örnek aldım. Örnek kim biliyor musunuz? Örnek biziz. Biz nasıl oluştuk? Nasıl dünyaya geldik? Bu süreç nasıl oldu diye bu mektubu incelemek istedim. Bunu incelediğimizde biz ehadiyet noktasından biraz bir şeyler kazanabiliriz diye düşünüyorum. Bakara suresi 30. ayet. Hani Rabbim meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlardan kasıt kim Ömer? Melekler. Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın?
Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz demişler. Kime diyorlar? Melekler. Allah Azze ve Celle'ye diyor. Allah da ben sizin bilmediğinizi bilirim demişti. Şimdi orada yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti diyor ya Allah meleklere. Şimdi melekler yine kan dökücüleri mi yaratacaksın meselesini nasıl anlıyorlar? Halifeden bir murat da iradesi elinde olan demek. Çok fazla muradı var. Selef halef o manası var. Sorumluluk anlamı var. Bir de irade kullanma diye bir manası var. Şimdi melekler orada irade kullanma meselesini Allah'ın beyanından sonra anlıyorlar. Yani yeryüzünde yaratılacak olanlar irade kullanabilecek canlılar. Yoksa bizden önce insan yaratılmış mıdır? Hayır. O zaman ayette yine kan dökücüleri mi yaratacaksını nereden biliyorlar? Bizi halife olarak yaratması demek, bize bir irade vermesi demektir. Şimdi mesela ben odama çıksam, robot yapsam ama süper, dünyada görülmemiş kalitede bir robot yapıyorum. Benim aynım. Robotun bir özelliği var. Bildiğim bizden farklı biri gibi içinde bir iradesi var robot. Mesela şimdi biz gece bir yere gitsek, güvenip robotu buraya bırakabilir miyiz sizce? Bırakamayız. Niye? Çünkü robotun iradesi var. Bu iradeyi nasıl kullanacak? Hayırda mı kullanacak? Şerde mi kullanacak? Bunu anlayamazsın artık. Şunu bilebilirsin yani. Bu robottan dünyada tanıdığımız en güzel adamdan daha güzel birisi çıkabilir. Bu robottan tanıdığımız en şerli adamdan daha şerli birisi çıkabilir. İradesi olan bir canlıdan her şey beklenebilir. Biz mesela tavukları neden sürekli salmıyoruz? Kendi çaplarında bir kullanım irade izinleri var. Nedir o? Uçarlar, kaçarlar, giderler. Söz dinlerler mi? Şimdi daha yükseğini bir insanda düşün. Melekler bunu hayal edebiliyor. Bize irade verilirse eğer bizim iyilik yapacağımız gibi kan da dökeceğimizi biliyorlar. Bu yüzden böyle hitap ediyorlar. Ve bizden önce bizim gibi olmayan iradeleri de bizden biraz farklı şekilde bir örnek daha var. Nedir o? Cin taifesi var. O da ayrı bir alem, o da ayrı bir taif. Yaklaşık 700, 800, 900 yıl yaşayan, içine Müslümanları olan, kafirleri olan, bildiğin insanlar aleminde neler yaşanıyorsa onların aleminde de benzer şeyler yaşanan. Böyle garip, bize bakan yanıyla psişik, bize bakan yanıyla biraz metafizik, kimi biraz daha varlık alemine daha yakın istidatları olan, kimisi böyle çok belki ilkel. Mesela çocuklara çatal iğne takarlar. Niye? Onlarda demir teknolojisi yok, görüp korkar diye falan gibi böyle şeyler olan, kimi ilkel, kimi bu şekilde olan bir varlık alemi yani. Oradan da bir yorum yürütebiliyorlar yani. Demek bizden önce cinler vardı desek o olur mu? Olur. Ardından Allah Azze ve Celle ilk insan olarak kimi yaratıyor? Hazreti Adem'i yaratıyor. Bu aslında itikat cihetiyle çok elzem bir şey Sinan. Ben nereden geliyorumun cevabı nereye gidiyorum için de benim için önemli bence. Tek hücrelilerden, oradan primatlardan vesaire gibi gelmem, nereye gideceğimin belli olmamasıyla nasıl bir soydan ve atadan gelip nereye gideceğimin belli olması arasında bence ciddi bir yapı farkı var. Hatta bence birisi hakaret içeriyor yani. Allah Azze ve Celle ilk olarak Hazreti Adem'i yarattı. Hazreti Adem'den Hazreti Havva'yı yarattı. Yani burada ince bir şey var aslında. Yani erkekten kadın yaratılmış. İlginç bir olay. Nereden yaratılıyor abi? Ege kemiği mi diyorlar? Fatih abi, Ege kemiği değil mi? Anımsıyorum öyle bir kelime. Çok ince bir şey vardır yani. Orada mesela yanılmıyorsam eye kemiği, kaburga kemiği yani şöyle eğimli bir kemik. Orada mesela erkekten kadının yaratılışı, o kemiğin eğimli olması, kemiğin o şekilde olması davranışın şeklini de gösteriyor. O kemiğe bir anda müdahalede bulunduğun anda kemik kırılır. Yani bir erkeğin belki sert tavrı kadını kırar manası çıkabilir. Ama böyle çok ufacık ufacık hamlelerle belki onu düzeltilmesi de aralarındaki ilişkinin, aralarındaki bağın nasıl daha düzgün hale geleceğini gösteriyor. Tedricen ve ufacık hamlelerle. Böyle de bir mana var. Ha bir de şöyle bir olay var. Az önce dedik ya Hazreti Adem'den Hazreti Havva annemizi yarattı dedik. Yani erkekten kadının yaratılması. Şu an sen, ben bir insan olarak bir mektubuz. Mektubu irdeliyoruz. Önce irade olarak dünyaya gelecekleri konuştuk. Halife yaratacağım diyor ya Allah Azze ve Celle. Ardından yaratılmışlar içerisinde ilk yaratılana baktık. Hazreti Adem'e baktık. Ardından Hazreti Havva'nın yaratılışını inceledik. Şimdi Müminin suresinden bir ayet. Ayet şöyle diyor. Hani Hazreti Adem yaratıldı. Hazreti Havva yaratıldı mı? Yaratıldı. Sonra nutfeyi. Bak ilk insanın yaratılışı balçıktan. Çok ilginç ya. Birinci yaratılış nutfeden mi? Hayır. Balçıktan. Bir sonraki yaratılışı konuşuyoruz şimdi. Sonra nutfeyi alaka. Alakayı bir çiğnemlik et. Mudga dediğimiz bir çiğnemlik et. Gireceğim hepsine abi. Çok ilginç bir yaratılış sistematiğimiz var. Tam böyle ehadiyet var ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ne anlamak istiyorsan şu örnekten anlayacaksın ya. Ayet okumaya devam ediyorum. Alakayı bir çiğnemlik et. Niye böyle dediğini de anlatacağım ayetin. Çiğnemlik et. Bir çiğnemlik eti kemik haline getirdik ve hemen arkasından kemiklere et giydirdik. Bu arada bilimsel makalelerde bakın kemiğin üzerine et giydirilmesi çok kısa süre içerisinde bulunmuş bir şey. Hep zannediyorduk ki et oluyor sonra kemik oluşuyor. Kemiğin üstüne et giydirmenin anlaşılması bile çok kısa süreli bir olay. Çok ilginç olaylar. Sonra da onu daha başka bir yaratılışa tabi tuttuk. Bu derste ayetin mealini aldım. Nutfeye sperm demiş. Nutfenin karşılığı sperm değil. Ben bayağı ciddi araştırma yaptım. O yüzden
Benim bugün anlattığımı iyi anlarsanız yani size ileride vakit kazandırır. İşte kimileri mealde mesela nutfenin karşılığı sperm diye veriyor. Bilgi de maalesef az var bunlarla ilgili. Bir seferde dinleseniz sizin için de faydalı olur diye düşünüyorum. Başlangıcı toprak olan insan yaratılışı sonrasında üreme esaslı nutfe yaratılışına döndü. Başlangıcı neydi? Salsaydı. Ama ikisi de birbirinden hangisi daha mucizeli? Benim Hazreti Adem'in salsadan yaratılışı mı daha mucizeli, benim spermden mi? Ya ne farkı var Allah aşkına ya? Bak mucize ne? Aciz bırakan. Şundan daha az mucizeli diyebilir misin? Şu an üreme esaslı yaratılışta Allah bu hadiseleri yaratıp kucağımıza çocuk veriyor diye kendimizden biliyoruz ya. Tamam diyoruz ya, bu çok kolay da. Topraktan nasıl yaratılıyor onu anlamadım diyoruz. Allah Allah, bunu anladın, bitirdin. Hepsi tamam, nutfe, alaka, mudga falan. Bu çocuk nasıl oluyor bir spermden? Bak milyar tane sperm atılıyor. Tek bir tanesi içeri alınıp kazanıyor. Spermen. Bir tanesi. Milyarlar içerisinde. Erkekle kadının buluşmasından nutfe yaratılır. Nutfeye zigot diyeceksin. Zigot dişi yumurtasıyla erkek sperminin birleşmesi. Yani ayette nutfeden kasıt nedir? Zigottur. Dişinin yumurtasıyla erkeğin sperminin birleşme hadisesi. Yani nutfe dediği sperm demek değildir. Zaten bebeğin yaratılışını anlatırken sadece tek spermi ele alsa yaratılış için ikisi bir gerekiyor ya, makul olmuyor. Nutfeden sonra alaka. Alaka şu demek, asılıp tutunma demek, pıhtılaşmış kan demek. Tam alaka düzeyinde gerçekten tutunmuş bir yapı görüyorlar. Bu yüzden de böyle söylüyorlar. Bu arada bu konuştuğumuz kavramlar beyler 1400 yıl önce bahsedilen kavramlar ha. Hani şimdi rahatça gidip öğrendiğimiz bilimsel makalelerden yazılmışlar değil ha bunlar. 1400 yıl önce bunlar veriliyor. Alakaya devam ediyorum. Ceninin bütün hayat özellikleri bu pıhtı halindeki kanda depolanmıştır. Tüm hayat özellikleri. İleride ne olacak ne bitecek hepsi bu pıhtı halindeki kanda depolanıyor Sinan. Nutfe yani zigot, alaka asılıp tutulmuş pıhtılaşmış kan. Bir sonraki evresi de mudga. Bir çiğnemlik et. Ayette de bahsi budur. Bu çok önemli bir tabir. Bu konuyla ilgili ne araştırırsanız bu tabiri duyarsınız. Çünkü mudga haline dönüşünde, tabii büyütülmüş gibi düşünün. Tam mudga halinde şöyle ısırırsın ya, dişinizi çıkar şurada. Aynı öyle bir çiğnemlik et gibi. Tam dişinizi çıkacak seviyede. Mudganın Kur'an tarifine bak. Bir çiğnemlik et. Ya Allah aşkına bu bahis ayette böyle geçiyor. Bir çiğnemlik et diye geçen bahisin aradan 100 yıllar ama 1000 yılı devirmiş 100 yıllar. Geçiyor. Mikroskop bulunuyor, o bulunuyor, bu bulunuyor. Tam o evrede işte araştırmalar yapılıyor. Yani ben bilmeden konuşuyorum. Tahmin ediyorum şunlar 100 yıl içerisindeki araştırmalar. Ultrasonlar bulunuyor falan. Bir bakıyorlar. Ya şöyle dişini koysam bir çiğnemlik et var orada ya. Tam mudga evresinde. Arkadaş bunun yazıldığı asır 1400 yıl önce ya. 1400 yıl önce böyle tabirler var ya. Bir bebeğin doğumunu bahsediyor İrfan ya. Diyor ki bak nutfe yani zigot, alaka, pıhtılaşmış kan tutulmuş, mudga bir çiğnemlik et ya. Ayette böyle geçiyor. Çok ilginç değil mi? 28 günlükken üzerinde diş izleri veya tesbihe benzer yapıyı görüyorsun. Sahih-i Müslim'den bir hadiste şöyle geçiyor. Rahimde yerleşen nutfe. Bak bizim oluşumuz ha Ömer bak. Her birimiz bir ayaklı mucizeyiz ya. Şu yaratılışa bak. Bir çiğnemlik etten 100 kilo adam oldu ya. Çiğnenmezdi artık. Rahimde yerleşen nutfe 42 günlük olunca, şu an hadis okuyorum. Nutfe kaç günlük? 42 günlük olunca Allah bir melek göndererek ona suret verdirir. Gözünü, kulağını, etini, derisini ve kemiklerini yaratır. Baba cümleye bak. Sonra da melek ya Rabbi erkek mi olacak dişi mi der. Bundan önce cenin bir mudga topluluğudur. 42 günden evvel o bebeğin dişi mi erkek mi olacağını bilmin en dibine git gene de hiç kimse tespit edemeyecek. Olayı görüyor musun? 42. gününde bak. Geliyor ve dişi mi olsun erkek mi? Tam orada tayin oluyor bak. Ya çok ilginç bir süreç değil mi ya? Yine hadis bunu 1400 olunca söylüyor. Evet. Biri çıkar der ki ben 5 günlükken dişi mi erkek mi bak buldum. Her biri de 100 tane de deneyim var desin. Çürütsün hadis. Neden hiç kimse karşısına çıkıp iddialaşamıyor? Dişi mi erkek mi anlayacak? Tespit edebilecek ne olabilir acaba ya? Ne olabilir yani? Şu incelikleri görüyor musun? Ya bu nasıl bir olay ya? Nasıl bir şahane hadise ya? Tevekkülü artıyor insan. Ehadiyeti anlıyor musun? 42. günde sana o şekiller, özel ilgiler geliyor ya. Neyle? Data girişi dedik ya 01110. Esmanın seninle ilişkileri çıkıyor ortaya. Çünkü sen eşyasın orada. Cinsiyet ise 12. haftadan itibaren başlar. Şu an hadis bitti, devam ediyorum. Yumuşak kemikler sertleşir. Et değişik bir vaziyete bürünerek kas şeklini alır. Bak önce kemik, sonra ne oluyor? Sonra et. Sıralama da ilginç. Cinsiyet belli olur. Dişilik veya erkeklik nutfe sahasında belli olur. İnsan bu süreci bırakarak, az önce dedim ya hani, ya ben nasıl oldum? Ya bunlar önemli şeyler, önemli hadiseler yani. İnsan bu süreci bırakarak daha birçok ara formdan oluşma iddiası kendisine bir hakarettir. Şimdi yaratılışın özünü, temelini buralardan çıkarıp başka yerlere dayandırmak bence insan için bir hakarettir. Mesela evrime dayandırmak insana bence hakaret. Primatlardan gelen
Akif'in dedesi falan. Yok abi Kayseri köyünden geldi falan. Tamam değil mi? Karikatür gibi oldu. Hakaret gibi oluyor yani. Allah'ın sanat eserine başkasının mührünü vurmak hakaret olur. Konumuza girdi mi olay? Orada mühür var yani. Şu yaratılışın her birisinde hem vahdet mührü var, hatemi var, hem ehadiyet sikkesi var. Bu marka bana ait arkadaş. Bu ürünü ben üretebilirim yani. Benden başka üretebilecek ikinci hiçbir yer yok. Mühür vuruyor. Sen onun mührünü alıp başkasına ithaf ediyorsun ya. Bu hakaret olur mu olmaz mı yaratıcı için? Şimdi şurada kimdi bizim ressam? Dali. Şimdi şurada Salvador Dali'nin portresi olsa. Ben gideyim de yarın yeni bir ressam öğreneyim. Şurada portresi olsa portre 1 milyar dolar. Üf. Paraya bak portre. Abi bu niye 1 milyar dolar? Abiciğim üstünde Salvador Dali yazıyor. Onun markası. Ben de desem ki abi kurbanınız olayım ya. Adama ego yaptırmayın. Sileyim şu Salvador Dali ismini falan. Deli misin 1 milyar dolar diyor. Abi ne olur şunu yırtayım falan diye. Adamın adını oradan yırtsam. Ya şimdi Salvador Dali mezarından çıkıp sen hayırdır 1 milyar doların olma sebebi orada Salvador Dali yazması. Orada markamı mührümü vurmuşum ben. O mühür olmadıktan sonra o tablonun toplam değeri 5 TL etmez. 5 TL bir tuval 2 boya. Ama orada Deli Dali, Salvador Dali yazıyor diye 1 milyar dolar ediyor o tablo. Sen şimdi Allah Azze ve Celle'nin sanat eserini ve bunun oluşum merhalelerini o ressamın kendi mührünü ondan koparacaksın ve başka bir mühür koyacaksın. Şuradan geldik, oradan geldik diye hem yaratılana hakaret edeceksin hem sanatkara hakaret edeceksin. Acaba sanatkar böyle bir şey kabul eder mi? O yüzden bu yaratılış merhalelerini bilmeyerek başka yerlere meyletmek az önceki hadisedeki gibi sanatkara da çok ciddi bir hakaret oluyor. Bu ayetin sonunda fezlekesi feteberakallahu ehsenel haligin diye. Yaratılış mertebelerinin en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir diye. Risale-i Nur'da üstad ders yapmış. Ehsenel haligin deyince yani kıyas oluyor sanki. Birçok yaratıcı var. Allah en iyisiymiş gibi öyle yorumluyorlar. Üstad bu ayetten söylüyor hani o yaratılış mertebelerinin en güzeli. Hani az önce mertebe bahsettik ya. Aslında o ayeti yorumlamış oluyor. Bu her mertebenin ayrı bir yaratılış güzelliği var. Ama hep insanlar yanlış anlamış ayeti. Ama şu çok hayret verici değil mi ya? Nutfe, alaka, mudga. Ve şu an karşınızdayım ya bu serüvenden. Çok ilginç ya. Allah'ın sanat eserlerine başkasının mührünü vurmak hakaret olur. Bunu konuştuk. Bu hadiselerin tam bu sıralamayla, bu hikmetlerle, bu mucizelerle bilinmesinin çok daha hikmetleri var. Şimdi her olayı insan kendi penceresinde değerlendirir. Biz bu alanların ve sahaların tam içerisinde olmayan insanlar olarak bu kadar şaşırabiliyoruz. Sathi nazarla bakabiliyoruz. Ama bir de bu alanların laboratuvar kısımlarında bulunan, her günü onlarca saat deneylerde geçen insanlar oluyor. Onlar Kur'an'ın bu hakikatini bu şekilde zikrettiğini ve beyan ettiğini gördüklerinde acaba nasıl tepki veriyorlar? Çok ilginç bir hatıram var. Ekim 1983'te Suudi Arabistan 8. Tıp Kongresi toplandı. Kongreye 2500 tabip katıldı. Ciddi bir kongre. 2500 tabip. Bu müzakerenin sonunda bu ayet bahsediliyor az önce okuduğumuz. Bu müzakerenin sonunda Profesör Tataca ayağa kalktı. 2500 doktor işte görevlileri semineri veriyor, meseleleri anlatıyor. Bu ayet de orada bahsediliyor. Yaratılışımızda böyle bir sır var falan diye. Doktorun biri de bu sıralamayı görünce, nutfe alaka, mudga sıralamasını görünce artık hayret ediyor yani heyecanını tutamıyor. Profesör Tataca ayağa kalktı. Bu zat kongre çalışmalarında rol almış. Kendisi Tayland'da Chiang Mai Üniversitesi'nde embriyoloji bölüm başkanıdır. Bak embriyoloji bölüm başkanı. Profesör Tataca. İşte şimdi şu gerçeği açıklamanın tam yeri ve tam zamanıdır diye herkese seslendi. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam da onun Resulüdür. Böylece İslam'a girdiğimi ilan ediyorum diye kongrenin ortasında herkese beyan etti. Artık içindeki o taşan şeyleri son noktada doldurup taşıran hadise bu kongrede bu ayetinde bahsedilmesi ve onun gördüğü mucizelerin dayandığı yeri anlamasının hazzıydı. Ve artık ilan etmek istiyorum ki ben iman ettim diye kongrenin ortasında herkese sunuyorum bunu. Profesör Tataca diye. Bir de embriyoloji bölüm başkanı. Daha kafasında neler birleşmiştir. Hani biz bu alanın mütehassısı değiliz. Bizde sati kalıyor. Ya onda birleşenler sürekli incelediği şeylerin 1400 yıl önceden haber verildiğini ve haber verilen düzenin şimdi günümüz makalelerinden bile çok daha doğru bir sırayla haber verildiğini görünce bir insan hayretini nasıl gizleyebilir? Şu an biz bir mektup okuduk. Ne mektubu? Mektubu Samedaniye. Anlamı çıktı değil mi? Bak içerisinde kaç kişiye mesaj var? Çok sayısız. Bizlere mesaj var. Bence bu meseleden hiç anlamayan birini bile hayrete düşürebilecek sati bir mesaj var. Bizler de sati kalanlardanız. Bu olayın mütehassıslarına bu mesele gittiğinde dayanamayıp iman edebilecek kadar derin mesajlar var. Çok ilginç yani yaratılış mucizesi. Bir de muhakkikin sınıfı var. Değil mi? Onlar bu alan
alanla ilgili derin malumatları olmasa bile herkesten daha çok derinleşebilen insanlar oluyor. 2-3 tane parçayı alsa, birleştirse hepimizden daha fazla derinleşip hayreti böyle dağlardan taşabilecek adamlar oluyor. Biz bir mektup konuşmuş olduk. Ne mektubu? Nutfe, alaka, mudga. Bunun mektubunu açtık, okuduk. Bu samedani bir mektuptur. Hamdolsun. Bizim de hayretimize medar oldu yani. Mektuba bir örnek vermek istedim. Umuma baktığımızda umumun yaratılışının birbirine benzer bir hadise almasından bir vahdaniyet hatemi görülürken hususi olarak bir Akif'i, bir Seyfetullah'ı tek tek ele aldığında bu yaratılış serüveninde ehadiyet sikkesini görebiliriz. Var mı problem? Üstadın bir söylediği cümleye değinelim yani, çok ilginç bir şey. Allah'ın ezeli olduğunu akıllarına sığıştıramayanlar nasıl olur da maddenin ezeli olduğunu akıllarına sığıştırabiliyorlar, hayret diyor. Yani şu hadiselerde bir yaratıcının vasıflarını kabul etmiyor, anlamıyor. Ama bir maddenin, akılsız, şuursuz, ilimsiz bir maddenin, hem de zaman mekan sınırlarında hapis kalmış bir maddenin bütün bunlara medar olabildiğini aklına sığıştırabiliyor. Çok üzücü ve hayret verici bir durum. Nasıl lezzet veriyor değil mi marifetullah? Üstad diyor ki bir yerde marifetullah'ın lezzeti diyor, yer yer cennetin lezzetini unutturur diyor. Öyle bir lezzet yani. Ya bak şöyle olmuşsun yani, hayatını buradan yaratmış. Ne endişe ediyorsun ya? Neye endişe ediyorsun yani? Nasıl istiyorsa öyle aksın hayat ya. Evet, okumaya devam edelim abi. Evet, her bir çiçek, her bir meyve, her bir ot, hatta her bir hayvan, her bir ağaç birer mührü ehadiyet ve birer sikke-i samediyet olduklarını ve bulundukları mekan ise bir mektup suretini alması cihetiyle her biri bir imza şeklini alır. O mekanın katibini gösteriyor. Her birinde hususiyet var. Sadece bizim ne nazarla bakıp bunu okumayı bilmemiz önemli kısım. Benim için elma, armut, çilek birbirinden fark edebilir. Ama bir koyun için samanın çeşidinin onu çiğnerken çok farkı yoktur. Çünkü o mektupları okuma cihetiyle muhatap birisi değildir. Ben muhatap mıyım? Ben muhatabım. Şimdi ben kainatta yaratılış döngüsünün tamamına muhatabım. Koyun gibi yememek, koyun gibi bakmamak şartıyla. Eğer ben muhatap olduğum ölçüde her bir otu, her bir meyveyi, her bir bitkiyi, hatta her bir elementi kendi çapında özel değerlendirirsem onu anlama ufkundan sonra birden imza şeklini alıyor ve diyor ki bak burada yaratıcının imzası var. İmza sahibi o, mülk sahibi o ve imzasında şöyle de bir iddiası var. Şu eşyanın üzerindeki ehadiyete medar imzayı görüyor musun? Evet gördüm ya Rab. Bu eşyayı ve bu imzayı üzerine atabilecek ikinci bir sanatkar asla yoktur dünyada, bunu bil diye bir iddiası var. Şimdi burada mesela Van Gogh bir tablo yapsa, imzasını atsa, geliştiriyorum kendimi. Bir tablo yapıp imzasını atsa. Bu ne demek? Bu tabloyu bu şekilde yeryüzünde yapabilecek ikinci bir sanatkar yoktur demek. Telefon kullanıyorsun. Üzerinde yarım elma var. Ne demek bu? Bir yarım elma şeklini görüyorsun ama onun altında bir imza, bir mühür. Belki milyon milyar dolarlık şirketlerin sembolü var değil mi? Kainatta her şeyde bu yok mu? Var. Eğer o gördüğün imzaları birbirine benzetirsen de benzeyen şeylerden, ya bunların birbirine benzeyen çok yönü var. Bizim iki göz, bir burun, iki kulağın aynı yerlerde oluşu gibi. Bu benzeyen yönlerinden anlıyorum ki tek elden çıkmış ki birbirine benzetebilmiş dersen Allah Azze ve Celle'nin vahid ismine çıkarsın. Bana hususi baksan, ya bunun kulağı, gözü, ağzı, burnu hepsiyle aynı da olsa hiçbirisine benzemeyen bir siması var. Ve bu simayı yeryüzünde yaratabilecek ikinci bir kişi de yok diye hiç kimseye benzemememi ele alırsan buradan da Allah Azze ve Celle'nin ehad ismine çıkarsın. Vahid ismiyle ehad ismini bir çatıda toplar, onun mastarı kimdir diye bakarsan da ismi ferde çıkarsın. Yine bir mektup açalım mı? Mektubat-ı Samadani. Allah'ın bizim ihtiyacımız olduğundan dolayı bize gönderdiği, onu tanımamız için sunduğu mektuplar. Radyoaktif elementlerde yarı ömür denilen sırlı bir olay var. Yarı ömür. Karbon 14 testi diye bir olay var değil mi? Ne demek karbon 14 testi? Hazreti Osman döneminden el yazması Kur'an'ın. Biz o dönemden geldiğini neyle anlıyoruz? Karbon 14 testiyle. Karbon 14 ya. Çok ilginç bir şey değil mi? Bu her bilmem kaç yılda kendisinin yarısını yemesi tarih boyu hiç şaşmayan bir şey. Bir örnek daha verelim. Mesela 1 kilogram uranyum olsun elimizde. İstanbul'u dikeriz. Barcelona'yı satın alır, üstüne de hayalhanem yazdırırız yani. 1 kilo uranyumla. 1620 yıl sonra tam yarım kiloya düşüyor. Çok hususi bir özellik. 1 kilo var. 1620 yıl sonra kaç kilo kalıyor elinde? Yarım kilo kalıyor. 1620 yıl daha geçse 250 gram kalıyor tam. Böyle bir yarılanma ömrü var. Birçok eşyanın kaç yüz yıl veya 1000 yıl önceden geldiğini anlamak için de aynı mantıkla karbon 14 dedikleri bir test yapıyorlar. Uranyumda bir hususiyet var. Bütün uranyumlara teşmil edebilir miyiz bu özelliği? Hem de güven duya duya teşmil edebiliriz. Yani 1620 yıl beklemeden yarılanma ömrünün ne kadar olduğunu anlamışlardır. Mesela 2 yıl bakmışlardır, sallıyorum. 2 yılda evet şu kadarı gidiyor ve düzenli gidiyor diye oranlayıp bunun yarısına 1620 yılda biz falan diye değil mi? Yarılanma ömrü yapmışlardı ve bu deneylerde de sabitlenince, gözlemlenebilince tamam demişlerdir. Bu iş
Nevde bir vahdet var. Çok ilginç bir hadise ha. Her birine güven duyuyorsun ya. Bütün nevlerde. Burada aslında Allah'ın vahdet ismini görüyorsun. Umumunun birbirine benzemesi vahdet isminin tecellisinden dolayı. Yani vahdet tecelli ediyor ve diyor ki her biriniz 1620 yıl sonra zayıflayıp tam yarı kiloya düşeceksiniz diyor. Diğer elementler içerisinden uranyumu hususi çekiyorsun ve 1620 yılda, değil mi? Karbonunki ondan farklıdır. Başkasınınki ondan farklıdır. Onun o hususi özelliğine bakıyorsun. Eşi benzeri yok. Aynısının yapılabilme ihtimali yok. Yani böyle bir şey yapabilir misiniz? Abi şuraya madde koyuyorum. 1620 yıl sonra gözlüğün yarısı yok burada. O da yani niye buradan bitsin? Belki buradan bitecek. Oğlum niye şöyle bitmedin? Tam düzgün biteceği de yok ortada. Buraya baktığında da insanı aciz bırakan eşsiz benzersiz bir hususiyet görüyorsun. Ve nasıl bir hususiyet biliyor musun? Allah Azze ve Celle'nin belli başlı isimleri orada toplanmış ve çok özel bir hal sunmuş orada. Biz uranyumun yarılanma ömrünü konuştuk ama eminim tek hususi alanı bu değildir. İşin bir mütehassısı daha ne alanları konuşacağını bilir. Onun o benzersiz yapısı hangi alanda konuşursanız konuşun Allah Azze ve Celle'nin de bize Ehad ismini gösteriyor. Varlığın birini ele alıyorsun ve orada Allah'ın birliğini görüyorsun. Vahid ve Ehad isimlerini bir çatı halinde birleştirirsek ismi ferde. Yani bunlara asıl kuvveti diyebilir miyiz acaba? Mastar olan isme bizi çıkarır. Devam edelim. Mesela bir bahçede bir sarı çiçek, İnelim aşağı bahçeye hayalen. Sarı bir çiçek var aşağıda, tamam mı? o bahçe nakkaşının bir mührü hükmündedir. Aşağıda bir sarı çiçek var, ne hükmünde? Mühür hükmünde, evet. O çiçek mührü kimin ise bütün zemin yüzündeki o nevi çiçekler o zatın kelimeleri hükmünde olduğuna ve o bahçe dahi onun yazısı olduğuna açık bir surette delalet ediyor. İn aşağıya sarı papatyayı gör. Elbistan'a git gör, Brezilya'ya git gör. Her birisinin üzerindeki o benzerlik, yani nev içerisindeki vahdet, arkadaş biz aynı elden çıktık ve burada sana bir ders var. O derste La ilahe illallah dersidir diye bize mektubu açıp okuyabilenler için bir ders verecektir. Demek oluyor ki her bir şey umum eşyayı Halık'ına isnat edip azami bir tevhide işaret ediyor. Demek burada da böyle her bir eşyayı ayrı ayrı düşünüp daha büyük bir tevhide varmamızın bir yolu gözüküyor gibi ben anladım. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha. Meselavat.